Merhabalar arkadaşlar. Doktor Joe Dispenza'nın Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak kitabının 3. hafta meditasyon çalışmasıyla karşınızdayım. Kitapta bulunan 1. ve 2. hafta meditasyonlarını düzenli olarak yaptıktan sonra akabinde bu meditasyon çalışmasını gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz. Doktor Joe Dispenza, dünyada milyonlarca takipçisi olan ve yazmış olduğu etkisi kanıtlanmış meditasyon çalışmalarıyla gönülleri fethetmeyi başarmış muhteşem bir bilim insanıdır. Biliyorsunuz, geçirdiği trafik kazası sonrasında omuriliğindeki hasar nedeniyle doktorlar tarafından yatağa mahkum kaldığı söylenen Doktor Joe Dispenza, kendi yazmış olduğu meditasyonlar sayesinde tekrardan sağlığına kavuşmayı başarmış ve insan vücudu için meditasyonun önemini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Şimdi ayaklarınız yere düz basacak bir şekilde bir sandalyeye veya koltuğa dik bir pozisyonda oturun. Bu meditasyon çalışmasını kulaklık takarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer hazırsanız 3. hafta meditasyon çalışmasına başlıyoruz. Şimdi gözlerinizi kapatabilirsiniz. İlk önce zihninizi ve bedeninizi rahatlatmak için birkaç derin ve yavaş nefesler alıp verin. Burnunuzdan derin ve yavaş bir nefes alıp yavaşça ağzınızdan nefesinizi verebilirsiniz. Ta ki mevcut ana geçene dek ritmik bir şekilde nefes alıp vermeye devam edin lütfen. Mevcut anda olduğunuzda olasılıklar dünyasına girersiniz. Sesime odaklanın ve frekansta kalın lütfen. Kendinizi kozmik bir boşlukta hayal etmenizi istiyorum. Evrenle bir bütün olduğunuzu hissedin. Her nefes alışınızda biraz daha gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Sesime odaklanın. Aklınız başka düşüncelere kayabilir. Bunu sadece sesime odaklanarak aşabilirsiniz. Burnunuzdan derin ve yavaş nefesler alıp ağzınızdan nefesinizi vermeye devam edin lütfen. Şimdi eski benliğinize dönmenize sebep olabilecek hiçbir düşüncenin, davranışın ve alışkanlığın gözünüzden kaçmadığına emin olmamız gerekiyor. Bunun için önce zihin ve bedenin bilinçaltı evrelerinin bilincine varmanız gerekir. Kendinizi bu şekilde hissettiğinizde neler düşünürdünüz? Kendinize ne söylerdiniz? Artık gerçekliğiniz olarak kabul etmek istemediğiniz hangi sese inanırdınız? Bu düşünceleri gözlemleyin, kendinizi programdan ayırmaya başlayın. Bir zamanlar nasıl davranırdınız? Nasıl konuşurdunuz? O bilinçaltı evrenin bilincine varın ve bir daha asla gözünüzden kaçmalarına, siz fark etmeden geçip gitmelerine izin vermeyin.
subjektif zihni objektifleştirmeye başlamak, programı gözlemlemeye başlamak artık program olmadığınız anlamına gelir. Farkındalık sizin hedefinizdir. Kendinize artık kim olmak, nasıl düşünmek, nasıl davranmak ve nasıl hissetmek istemediğinizi hatırlatın. Eski benliğin tüm yönlerine aşina olun ve yalnızca gözlemleyin. Kararlı bir niyetle artık o insan olmamaya karar verin ve kararınızın enerjisinin unutulmaz bir deneyim olmasına izin verin. Şimdi sıra değişim oyunu dediğim şeye geldi. Yaşamınızda tekrar eski benlik gibi hissetmeye başlayabileceğiniz 3 senaryo hayal etmenizi ve bunu yaptığınızda yüksek sesle değiş demenizi istiyorum. Önce sabah saatlerinde duşta olduğunuzu hayal edin lütfen. Ve güne hazırlanırken aniden o tanıdık duygunun geri geldiğini fark ediyorsunuz. Ve bunu fark ettiğiniz anda değiş deyin ve evet, değiştirin. Çünkü o duyguyla yaşamak, kendinize karşı sevgiyle yaklaşmak değildir. Aynı genlere, aynı şekilde sinyal göndermek de size hiçbir fayda sağlamaz. Artık birlikte ateşlenmeyen sinir hücreleri birlikte ağ öremezler. Bunu siz kontrol edersiniz. Sonra kendinizi günün ortasında görmenizi istiyorum. Diyelim ki yolda arabanızda gidiyorsunuz ve aniden o tanıdık düşünceleri harekete geçiren o tanıdık duygu yüzeye çıkıyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Yüksek sesle değiş deyin. Ve evet, değişin. Çünkü sağlıklı ve mutlu olmanın ödülleri eski benliğe dönmekten çok daha önemlidir. Bu arada o duyguyla yaşamak, kendinize karşı asla sevgi dolu bir yaklaşım olmadı. Ve olma halinizi her değiştirdiğinizde birlikte ateşlenmeyen sinir hücrelerinin birlikte ağ örmediklerini ve artık aynı genlere aynı şekilde sinyal vermediğinizi bilirsiniz. Şimdi sizden değişim oyununu bir kez daha oynamanızı istiyorum. Kendinizi yatmaya hazırlanırken hayal edin. Yatak örtüsünü açtınız ve yatağa girerken o tanıdık duygunun geri gelmeye ve sizi eski kişilik gibi davranmaya çağırdığını fark ettiniz. Ne yaparsınız? Değiş dersiniz. Doğru. Çünkü birlikte ateşlenmeyen sinir hücreleri birlikte ağ örmez. Genlere o şekilde sinyal göndermek sevgi dolu bir yaklaşım değildir. Ve hiç kimse ya da hiçbir şey buna değmez. Bunu siz kontrol edersiniz.
Şimdi hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Doktor Joe Dispenza'nın Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak kitabının 3. hafta meditasyon çalışması burada sonlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmayı benimle yaptığınız için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızda hangi konularla ilgili çalışmalara ihtiyaç duyduğunuzu belirtiniz. Ben Okan Özdemir, burası Altüstü Bilinç kanalı. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.